Merhaba sevgili izleyiciler. Atlas TV'ye ve yepyeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4. bölümümüzle karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümlerde keşifler yaptık, farklı hikayelere dokunduk ve unutulmaz anılar biriktirdik. Peki bu bölümde neler mi var? Bir ipucu verelim. Bugün sizi sınırları aşan bir keşfe çıkarıyoruz. Hazır mısınız? Hadi o zaman kemerlerinizi bağlayın ve bu maceraya birlikte atılalım. Atlas TV 4. bölüm başlıyor. 20. yüzyılın ortalarında dünya tarihte eşine az rastlanır bir yıkımla sarsıldı. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin harabeye döndüğü bu savaş, sadece coğrafyaları değil, aynı zamanda insan ruhunu da derinden yaraladı. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Pasifik'e kadar uzanan bu devasa çatışmada, milyonlarca insan, özgürlükleri ve gelecekleri için savaşmak zorunda kaldı. 20. yüzyılın başında Avrupa, milliyetçilik akımlarının ve emperyal güçlerin çekişmeleriyle kaynayan bir kazan gibiydi. Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. İtilaf ve ittifak devletleri arasındaki bu amansız mücadele, milyonlarca insanın ölümüne, imparatorlukların yıkılışına ve Avrupa haritasının yeniden çizilmesine yol açtı. 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarında Avrupa bir isim etrafında şekilleniyordu: Napolyon Bonaparte. Fransa'yı bir askeri deha olarak yöneten Napolyon, Avrupa'nın büyük bir bölümünü fethetti. Ancak Napolyon'un hırsı sonunda onun çöküşüne de yol açtı. 18. yüzyılın ortalarında Avrupa'daki güç dengeleri yeni bir savaşa gebe kalmıştı: 7 Yıl Savaşı. İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve Rusya gibi büyük güçlerin katıldığı bu savaş, Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya, Hindistan'dan Karayiplere kadar uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleşti. İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanan savaş, İngiliz İmparatorluğu'nun küresel bir güç olarak yükselişini hızlandırdı. 19. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri, kölelik sorunu nedeniyle derin bir bölünmüşlük yaşıyordu. Kuzey ve Güney eyaletleri arasındaki gerilim sonunda 1861 yılında Amerikan İç Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. 4 yıl süren kanlı savaşın ardından Kuzey zafer kazandı ve Amerika Birleşik Devletleri yeniden bir araya geldi. 20. yüzyılın ortalarında Çin, uzun süren bir iç savaşın pençesindeydi. Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi ile Chiang Kai-shek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi arasındaki mücadele, ülkeyi kaosa sürükledi. 1949 yılında komünistler zafer kazandı ve Çin Halk Cumhuriyeti'ni kurdu. 17. yüzyılın başlarında Avrupa din savaşlarının kanlı sayfalarından birine tanık oldu: 30 Yıl Savaşı. Katolikler ve Protestanlar arasındaki bu amansız mücadele, Avrupa'nın büyük bir bölümünü harabeye çevirdi. Savaş sırasında siyasi ve ekonomik çıkar çatışmaları da önemli rol oynadı. Savaşın ardından imzalanan Westfalia Antlaşması, Avrupa'da yeni bir siyasi ve dini düzenin temellerini attı. 13. yüzyılda Asya bozkırlarından çıkan Moğol orduları, dünya tarihinin en büyük ve en kanlı istilalarından birini gerçekleştirdi. Cengiz Han liderliğindeki Moğollar, Asya'nın büyük bir bölümünü ve Doğu Avrupa'yı fethetti. Ancak aynı zamanda Doğu ile Batı arasında kültürel ve ticari bağlantıların kurulmasını da sağladı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya, iki kutuplu bir düzenle karşı karşıya kaldı: ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş. Bu dönemin en sıcak çatışmalarından biri ise 1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan Kore Savaşı oldu. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan savaş, 1953 yılında imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona erdi. 20. yüzyılın en uzun ve en kanlı çatışmalarından biri olan Vietnam Savaşı, aynı zamanda ABD'nin dış politikasında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Komünist Kuzey Vietnam ile ABD destekli Güney Vietnam arasındaki savaş, 1955'ten 1975'e kadar sürdü. Savaş karşıtı protestolar, Amerikan toplumunu derinden böldü. Savaşın sonunda Kuzey Vietnam'ın zaferiyle sonuçlanması, ABD'nin Soğuk Savaş dönemindeki en büyük dış politika yenilgilerinden biri olarak tarihe geçti. Geriye baktığımızda, insanlık tarihinin savaşlarla dolu olduğunu görüyoruz. Her biri büyük acılara,
Yıkımlara ve kayıplara yol açmış bu savaşlar, aynı zamanda insan ruhunun direncini, dayanıklılığını ve umuda olan inancını da gözler önüne seriyor. Geçmişin bu karanlık sayfalarını hatırlamak, geleceği daha aydınlık kılmak için atılmış önemli bir adımdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.